Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir videoya da hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda biraz farklı bir şeyler yapacağız. Ne yapacağız? Son dönemde benim de karşıma çıkıyor. TikTok'ta böyle çekim hileleri var, çekim trikleri var. Ben bunlardan hoşuma gidenleri, daha basit olanları seçtim ve bunları sizlerle birlikte tek tek çekimini yapacağız. Biz de deneyeceğiz yani. Ama bu çekimleri biraz daha farklı olarak üzerine birkaç şey daha eklemeyi düşünüyorum ben. Biraz daha farklılaştıracağız. İlk önce biraz sonra o izleyeceğimiz videolarda nasıl yapılmış birebir aynısının çekimini yapacağız ve üzerine ben bir şeyler ekleyip o halini de size sunacağım. Siz de karar verin bakalım hangisi daha iyi olacaktır. Bu fotoğrafları çekerken tabii ki hepimiz de bir şeyler öğrenmiş olacağız. O zaman ilk videomuzu izleyerek başlayalım. Burada ablamızın elinde bir ip var. Bir flexi koyuyor. Üzerine ipi döndürdü. Parfüm sanırım. Ve elde bir çekim yapıyor. Burada aslında çok basit bir setup kullanılmış ışık setup'ı adına. Bir tane sabit ışığı var. Üzerine sadece hani çanak denilen şekillendiriciyi takıyor. Direkt ışık veriyor. Ve bir de RGB LED kullanmış. Daha turuncu bir ışık vermiş. Ve ipi dolayıp üzerine ürünü koyup elde bir çekim yapmış üstten olacak şekilde. Şimdi biz gelin bunu hadi deneyelim. Evet arkadaşlar, ilk çekimimize geldik. Burada videoda olan ilk önce şu RGB ışığı göstereyim. Ben Godox'un bir RGB ışığını kullanıyorum. Burada ana ışık kaynağımız var. O da Godox SL200 ikinci versiyonu. Tabii ürünümüz var ve ben uzun süreceği ve sizi sıkmamak adına daha önce izlediğimiz videodaki haline getirdim. İp var. Bunu biraz daha büyük hale getirmemiz gerekecek. Sadece bu çekime özel değil. Her ürün çekiminde ürününüzü mutlaka iyi bir şekilde temizlememiz gerekiyor. Ki üzerinde en az toz, lekeyle bu çekimi gerçekleştirelim. Photoshop'ta bunlar silinemiyor mu? Silinebiliyor ama ne kadar daha biz çekim aşamasında işi halledersek o kadar daha iyi. Şimdi ben biraz yaptım. Biraz daha şu şekilde ipimizi olabildiğince geniş tutalım ki çünkü kadrajımız sadece ipten oluşacak. Şöyle zaten az bir şey kaldı. Şu şekilde bir bakalım. Evet şu an iyi gibi. Evet. Şimdi ilk önce videoda ablamız sadece sabit ışığın üzerine çanağını takmış ve hiçbir yumuşatma yapmadan direkt bu şekilde çekmiş. Işığımızı açalım. Ve biraz alçaltıp yakınlaştıracağım. Biraz da kısmamız gerekiyor ki şu an en kısıkta. Hatta biraz yükseltelim. Evet. Bir de RGB ışığımız vardı. Onu da turuncu renge getirmiş. Ben RGB ışığı bir ışık ayağına takıp o şekilde kullanacağım. Çünkü elimizde tutmaya bir imkanımız yok. Tek başımıza yapıyoruz. Evet, RGB ışığımızı rengine biraz turuncu hale şöyle bir şey yapmış. Bunu da biraz daha yaklaştıralım. Şimdi burada çok belli olmuyor. Ama tabii biz ortam ışığımızı kapatacağız ve ondan sonra çekimi yapacağız. Şimdi ortam ışığımızı kapatalım. Evet arkadaşlar, ortam ışığımızı da kapattık ve makinamızı elimize aldık. Şimdi burada bir ayar yapalım. Şöyle ISO 100'e alacağım ben. Hatta şöyle yapalım. Diyafram öncelikli moda alalım. Diyafram öncelikli modda en kısık diyaframa, yani en rakam olarak en düşük diyaframa getirelim. Ben 3.5'a aldım şu an. Enstantaneye makinamız kendisi karar versin. Şimdi tepeden bir çekim yapmış bu ablamız. Biraz ışığı ayarlayıp
Evet, ilk çekimimizi yaptık. Ablamızın çektiği ışık ayarlarıyla birebir aynısını kurup çekimimizi yaptık. Şimdi ben buna bir şeyler ekleyeceğim. İlk ekleyeceğim şey, şöyle yakınlaştırayım. Bu gördüğünüz çanağı çıkartıp oraya bir Octobox takacağım ve ışığımızı yumuşatmak için bunu yapacağım. RGB ledimiz burada duracak ama buna bir tane daha RGB led ekleyeceğim ben. Hani aynı rengi vereceğim, biraz daha sarılığını arttıracağız. İlk önce Octobox'umuzu bir takalım. Evet arkadaşlar, Octobox'umuzu taktık. Softbox da takabilirsiniz. Ya buradaki amaç ışığımızı olabildiğince yumuşatmak. Ben bunu biraz daha yakınlaştıracağım. Olabildiğince. Ve biraz daha gücünü arttırabilirim. Ve diğer RGB ledimizi de açıyorum. Onu da rengini aynı konuma getirip evet. Bunu da şöyle koyacağım. Biraz daha dikleştirebiliriz. Diğerinin de konumunu değiştirip onu da biraz daha yaklaştıracağım. Ve fotoğrafımızı çekiyorum. Aynı ayarlarda yine aynı çekimi yapıyorum. Yani makinenin ayarları değişmedi. Ve son karemizi de çekiyorum. Evet. Şimdi ekranda siz hem orijinal halini hem Tolgahan versiyonunu diyeyim görüyorsunuz. Şu ışığı ben biraz kendime çevireyim. Heh. Şimdi gelin ikinci videomuzu izleyelim ve ikinci çekimimize sonra geçeriz. Evet arkadaşlar, ilk çekimimizi gerçekleştirdik. Sizce sonuç nasıl oldu? Bana bunu aşağıda yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Eğer sizin de bir fikriniz varsa yine bana bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi gelelim ikinci çekimimize, ikinci video triğimize ya da ikinci hilemize. Evet, ilk önce bir izleyelim. Evet, bir parfüm şişesi var ve bir kaba buz koyup altına da bir RGB led koyup ürünü de üstüne koymuş. Ve bu şekilde çekimi gerçekleştirmiş bu arkadaşımız. Burada da çok basit bir setup var. Sadece bir tane RGB led kullanmış. Alttan vuracak şekilde. Şimdi biz bunu deneyeceğiz. Tabii ki yine bunda da ufak tefek kendimizce bir ekleme de yapacağız. Onu da size sunacağım yine ilk çekimimizde olduğu gibi. Şimdi gelin hadi ikinci çekimimizi de yapalım. Evet arkadaşlar, geldik ikinci çekimimize. Bu çekimde videoda izlediğiniz üzere bir kaba arkadaş buz koymuş. Buzun üstüne ürünü koymuş. Ve alttan da bir RGB ışıkla mavi ışık vermiş ve bu şekilde çekimi gerçekleştirmiş. Şimdi ilk önce biz yine videoda ne izlediysek aynısını yapacağız. Sonra birkaç ufak bir şeyler yine yaparız ve kendi tarzımızı da çekeriz. Şimdi gelin ilk önce videoda ne izlediysek o şekilde bir çekim yapalım. Ben bir kaba buzları doldurdum. Burada buzlar var. Altına RGB ışığımızı yakıp koyalım. Bu şekilde. Altına yerleştirdik. Üzerine de ürünümüzü koyalım. Bu şekilde. Ve ortam ışığımızı kapatıp çekimimizi yapalım. Ortam ışığımızı kapattık ve çekimimizi yapacağız. Ayarlarımız yine aynı şekilde olacak. Şu şekilde. Evet. Bir daha yapalım. Evet, videoda izlediğimiz çekimimizi gerçekleştirdik. Şimdi gelin üzerine küçük bir minik dokunuş yapıp kendi tarzımızda bir çekim yapalım. Bunun için burada yine SL200'ümüzün önüne ben snut taktım. Bu snutla ürünün üzerine bir küçük aydınlatma yapacağız. Bu snutu takmamın sebebi ışığın düz bir şekilde nokta olarak gitmesi. Ve ben konsept üzerinde bir aydınlatma istemiyorum. Renkli bir ışığım var zaten.
Sadece ürünün üzerine bir aydınlatma yapmak istiyorum. O yüzden snoot'umu taktım. Biraz yükseltip şöyle koyayım. Kafayı da biraz eğelim. Ve şu şekilde. Evet. Şimdi yine çekimimi yapıyorum. Evet, biraz daha açalım. Yapalım. Ve bu da bizim tarzımız oldu. Evet arkadaşlar, bu şekilde de çekimimizi gerçekleştirdik. Şunu ben bir çıkartayım. Evet. Bu şekilde çekimimizi gerçekleştirdik. Burada önemli olan, yani gördüğünüz üzere ben bütün çekimleri aynı ayarda yapacağım. İlk çekimi de aynı ayarda yaptım. Bunu da aynı ayarda yaptım. Önemli olan ışık. Ne diyorduk hep? Fotoğraf ışıktır arkadaşlar. Işığınızı ne kadar düzgün yaparsanız fotoğraf o kadar güzel hale gelir. Bu fotoğrafları cep telefonuyla da çekebilirsiniz. Yani işte tüm izlediğimiz aslında videolar kolay ışık setupları kurulmuş ama daha dikkat çekici, renkli ışıklar, işte RGB ışıklar kullanarak daha çekici hale getirilmiş. O yüzden siz de bunları evde deneyebilirsiniz. Hatta sonuçları bende de paylaşabilirsiniz. Birlikte üstünde konuşabiliriz. Şimdi gelin 3. çekimimize geçelim. Evet arkadaşlar, ikinci çekimimizi de gerçekleştirdik. Sizce bunun sonucu ne oldu? Bence güzel oldu aslında. Şimdi geldik son videomuza, son triğimize. İlk önce bu videoyu izleyelim sizlerle beraber. Evet, bir pamuk var. Ürünümüzü koymuş. 2 tane RGB led kullanmış. Ve direkt o şekilde çekmiş. Aslında bu pamukla RGB led kombinasyonunu çok merak ediyordum ben nasıl olduğunu. Şansımıza bunu da deneyimlemiş olacağım ben de kendi adıma. Şimdi bunu da çekeceğiz ve tabii yine biraz da ekleme yaparız üstüne. Şimdi gelin hadi 3. ve son çekimimizi de yapalım. Evet arkadaşlar, geldik 3. ve son çekimimize. Bu çekimimizde ürünümüz burada. İzlediğimiz videoda 2 tane RGB led kullanıyor ve pamuk var. Bir de cam bir yüzey var. Ben cam yüzeyi bu şekilde hazırladım. Şimdi pamukları ve ürünü yerleştirelim. Ve sonra da RGB ledlerimizi kurup videoda olan çekimimizi, yani videoda nasıl yapılmışsa o şekilde çekimimizi bir gerçekleştirelim. Şimdi ben bu şekilde pamuklarımızı koydum. Ürünü de bu şekilde yerleştirdim. Şimdi ilk ışığımızı bir koyalım. Evet. Tamamen videoda izlediğimiz gibi yapıyorum. Yani orada nasıl yapılmışsa ben de aynı şekilde yapıyorum. Ortam ışığımızı kapatalım. İlk önce videoda nasıl çekmişse abimiz o şekilde çekelim. Ondan sonra ufak tefek bir şeyler yine ekleriz üstüne. İlk önce ortam ışığımızı bir kapatalım. Evet, ortam ışığımızı kapattık. Şimdi makinemizi elimize alalım. Ve ilk önce bir çekimimizi gerçekleştirelim. Şimdi bu şekilde ilk fotoğrafımızı çektik. Ayarlar konusunda yine aynı şekilde yaptım. İlk ve ikinci çekimde yaptığım gibi hiçbir değişiklik yok. Aynı ayarlar neyse çektim. Şimdi gelelim bizim yapacağımız ufak tefek değişikliklere. Şimdi ben ilk önce RGB ledlerin bir konumunu değiştirmek istiyorum. Şöyle altına koyacağım. Şu şekilde. Ve ondan sonra burada gördüğünüz SL200'ümüzün üstüne bir tane snoot ekledim. Bu snoot'u da direkt ürünün üzerine vereceğim. Ve bu şekilde bu ürünün ikinci çekimini gerçekleştireceğiz. Bu şekilde de bir çekim yapalım. Ben hatta snoot'un gücünü biraz daha arttırıyorum. Yani snoot derken
SL200'ümüzün, sabit ışığımızın ve bu şekilde çekimi yapıyorum. Bir kare daha alacağım. Ve bunu da siz de şu anda ekranda görüyorsunuz. Bu şekilde 3. ve son TikTok hilemizin çekimini de gerçekleştirdik. Umarım sizin için de bu çekim faydalı olmuştur. Evet arkadaşlar, 3 tane videomuzu ya da 3 tane hilemizi diyeyim denedik ve kendimizce de bir şeyler eklemeye çalıştık. Sizce bu fotoğraflardan hangileri daha iyi duruyor? Bizim eklememizi yaptığımız mı yoksa orijinal halleri mi? Bunları, sizin fikrinizi de merak ediyorum. Bunları bana yorumda belirtirseniz çok mutlu olurum. Ayrıca umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Umarım biraz da olsa bir şeyler öğrenebilmişsinizdir. Sizler için faydalı olmuştur. Eğer bu tarz içerikleri kaçırmak istemiyorsanız aşağıda kanala abone olabilir. Yeni video geldiğinde kaçırmamak için bildirim zilini aktif hale getirebilirsiniz. Dilerseniz beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.